Herkese merhaba. Türkçü dükkanına döndük. Yeni bir böyle ucuz satılık müstakil evler ve köy evleri videosu ile beraberiz. Bayramdan dolayı çok fazla ucuz ev ilanı yok maalesef. Yine 3-4 ilan var ama genellikle 600 bin 1 milyon TL aralığındaki evler çoğunlukta. Yakın zamanda tadilat ve tadilat maliyetleriyle ilgili videolarımız da olacak. Biliyorsunuz ucuz evler genellikle tadilat gerektiren evler oluyor. Bununla beraber yine daha farklı içeriklerimiz de olacak. Siyasetçi gibi hep vaat, icraat istiyoruz Fatih diyebilirsiniz. Ama işin içine girince daha iyi anladım. Çok zaman isteyen işler bunlar. Ama zamanlı olacak diyelim. Neyse çok uzatmayalım ve hemen ilk ilanımıza geçelim. İlk ilanımız nereden? İzmir Bayındır'dan sahibinden satılık köy evi başlığıyla yayınlanmış. 350 bin TL fiyatı var. İzmir Bayındır Kızılkeçili mahallesinde bir ev. İlan tarihi 19 Haziran 2024, satılık müstakil ev diyor. 195 metrekare bir alan, 3+1 oda sayısı demiş. Müstakil tapulu, kimden? Sahibinden bir ev. Açıklamada 194-195 metrekare olan, altında ahırı olan köy evimiz satılıktır demiş. Elektrik ve suyu da aktif durumdaymış. Şöyle bilmeyenler için konumuna bakalım. İzmir'e ne kadar uzaklığı var? İzleyenler zaten aşağı yukarı biliyor ama hep söylüyorum. Bazıları yeni izliyor olabilir. İzmir'e 54 kilometre, 55-60 kilometre bir mesafesi var diyelim. Böyle deniz taraflarına gidecekseniz de o da 60 kilometre civarı. Hatta şöyle Kuşadası'na da bakalım. 68-70 kilometre civarında Kuşadası'na olan mesafesi Bayındır'ın. Şöyle hemen bir fotoğraflarını inceleyelim. Yani klasik gördüğümüz köy evlerinden ama elektriği, suyu var. En azından bu da bir avantaj sizin için. Yani evin tadilat masrafı var mı? Var. Böyle iç taraftan fotoğraflar koymamış. Ama zaten hep geziyoruz biliyorsunuz. Bu tarz yerlerin genellikle tadilat işi var. Bu evin böyle anladığım kadarıyla çatı durumu da çok parlak değil. Ama işte ona göre fiyat yazılmış. 350 bin TL fiyat. Daha ucuz ne olacak işte 350 olmaz, 300 olur, 250 olur. Daha da aşağısı olmuyor maalesef. Ya da çok zor diyelim. Binde bir bulunuyor diyelim. Çok uzatmayacağım. Telefon numarasını vereceğim ama telefon numarası yazmamış ilan sahibi. Linki video açıklamasında koyacağım. Oradan ulaşıp mesaj atıp o şekilde iletişime geçebilirsiniz mal sahibiyle. Diyelim ve hemen ikinci ilanımıza geçelim. İkinci ilanımız nereden? İzmir Tire'de Tire Gayrimenkul'den Kireli'de imarlı satılık müstakil ev arsa diyor. 875 bin TL fiyatı var. İzmir Tire Kireli mahallesi, bu köyü oluyor anladığım kadarıyla. İlan tarihi 16 Haziran 2024, satılık müstakil ev diyor. 330 metrekare brüt, 80 metrekare net bir alan. Yani şöyle, yani ev alanı 80 metrekare, arsada 330 metrekare, yani o anlamda anladığım kadarıyla. Tapu arsa tapulu demiş. Ama yani böyle köylerde böyle çok takılmamak gerekiyor. Arsa tapulu mu şey tapulu mu olduğu ere, yani suyu elektriği varsa, ki var zaten anladığım kadarıyla. Kimden? Emlak ofisinden. Hemen açıklamalarına bakalım. Müstakil ev ve arsamız Tire'ye 9 kilometre 10 dakikalık araç mesafesinde Kireli köyünde konumlanmaktadır demiş. Tire Belediyesi'nden teyit edilmiş olan bilgilere istinaden tek kat taban oturumu 131 metrekare olacak şekilde bir ev ya da 82,5 metrekare olacak şekilde iki kat ev yapabilme imkanı mevcuttur demiş. Yani 82 metrekare, toplam 164-165 metrekarelik bir ev de yapabiliyorsunuz. İçerisinde dileğe göre prefabrik veya tiny house koyulabilmektedir demiş. Elektrik ve su abonelikleri aktifmiş. Bakın bunların olması önemli bir şey. En azından bunlarla uğraşmıyorsunuz. Gayrimenkulümüz köy merkezinde yer almaktadır. Güncel olarak içerisinde 80 metrekare ev bulunmakta olup istenmesi durumunda tadilat yapılıp oturulabilir demiş. Bahçe ve evimizin bakıma ihtiyacı bulunmaktadır demiş yine. Tire böyle Kuşadası'yla
İzmir arası mı diyeyim, öyle bir konumda bir yer. Şöyle bakalım hemen mesafesine. Bakın Kuşadası'na 57 kilometre. Araç varsa bir saatte Kuşadası'ndasınız diyeyim. İzmir'e de 67 kilometre mesafede. Hatta Kuşadası'na İzmir'den daha yakın konum olarak. Şöyle fotoğraflarını bir inceleyelim hemen. Bakın burada güzel bir şekilde arsayı belirtmiş. Güzel büyük bir bahçesi var. Yani çatı şu bir herhalde bir kısım kâgir, bir kısım betonarme mi? O şekilde olabilir. Yani çatının, evet, işi buradan bile belli oluyor. Var. Ama böyle hani komple de yıkılıp çökmemiş. Belki böyle biraz kiremit takviyesiyle veya ne bileyim kiremitleri böyle bir değiştirerek bir şeyler olabilir. İç kısmı ile ilgili fotoğraf var mı ona bakıyorum da yok galiba. Bakın bahçe gayet güzel. Tabii ki böyle bir bakımlı hale gelince daha güzel olacak. Şu an otlar, şeyler büyümüş hep. Ama evin hem iç kısmında hem dış kısmında tadilat masrafı var mı derseniz evet var. Ama buna zaten alışığız. Bu tarz evler %90'ı hep tadilat gerektiren evler oluyor. Bol bol fotoğraflarına baktık. 875 bin TL fiyatı var. Emlakçısının cep numarası 0532 052 90 74. Tekrar ediyorum, 0532 052 90 74. Çünkü yorumlara birisi yazmış, yazabilir misiniz diye, ama böyle yazmak her şeyde çok zaman alacağı için açıkçası böyle tekrar etmek biraz daha kolayıma geldi. İleride belki o duruma da getirebiliriz diyelim. Ve hemen bir diğer ilanımıza geçelim. Taş örme müstakil köy evi demiş. 555 bin TL fiyatı var. Balıkesir İvrindi Kıpıklar Mahallesi'nde 18 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. 80 metrekare brüt, 65 metrekare net bir alanı var. 10 metrekarede şey var, bahçesi var, açık alanı var. Oda sayısı 3 artı 1. Müstakil tabulu kimden? Sahibinden demiş. Açıklamada ne diyor? Müstakil köy evi, birinci kat taş örme. Temiz, kullanıma hazır. 2 katlı ev. Alt kat 1 artı 1. Üst kat 1 artı 1. 2 oda, salon, mutfak ve banyo artı WC demiş. Körfez sahil tarafına 25-30 dakika. En yakın ilçeye 15-20 dakika mesafede. Pazarlık payı vardır demiş. Bu da bir avantaj. Hem sahibinden hem pazarlık payı olması sizin için bir avantaj. Bilmeyenler için yine söyleyelim. İvrindi ne tarafta? İvrindi bu Akçay, işte Burhaniye, Gömeç gibi mesafelere yakın bir yerde, Balıkesir'e bağlı bir yer diyeyim. Bakın Akçay 30 kilometre, işte Burhaniye tarafı 26 kilometre. Plaja inmek isterseniz işte aşağı yukarı 30 kilometre yine civarı. Ayvalık tarafına geçmek isterseniz de 50-55 kilometre bir mesafesi var. Yani konum olarak bu bölgeler biliyorsunuz popüler bölgeler. En azından araçla böyle maksimum işte bir saatte gidebileceğiniz yerler diyelim. Şöyle fotoğraflarına bakalım. Ya İvrin'de daha ucuz evler çıkıyor biliyorsunuz. İlanları hep geziyoruz, inceliyoruz. Ama bu ev en azından böyle çok aşırı derece yıkık dökük değil. Bir şeyler yapılmış, işte ne bileyim duvar örülmüş. Tamam, hani içerisi böyle dört dörtlük her şey yapılmış durumda değil. Ama dış kısımdan en azından, hani çatı gözüküyor mu? Çatı gözükmüyor ama o da sağlam durumda diye tahmin ediyorum. En azından çatısı, duvarları, buralara para harcamıyorsunuz. Bunlar da ciddi bir masraf tutabiliyor. Ne tarz bir şey yaptıracağınıza bağlı olarak. Ama böyle hesaplı, böyle çok aşırı derece tadilat yapmayayım diyeceğiniz tarzda bir ev bakıyorsanız bence gayet ideal diyeyim. Özellikle işte Akçay taraflarını, işte Gömeç, Ayvalık taraflarını istiyorsanız, bütçeniz oralara el vermiyorsa makul olabilecek yerlerden bir yer diyeyim. İvrindi, işte İvrindi, Havran, o taraflar bu bölgeye, Edremit'e yakın yerler diyelim.
Yani ev böyle dört dörtlük değil ama söylediğim gibi çok böyle aşırı derecede tadilat şeyi de yok. Cep numarasını hemen ileteyim. 0546 692 30 11. Tekrar ediyorum. 0546 692 30 11. Cep telefon numarası da budur. Şunu da hatırlatayım. Bu ilanları video açıklamasında bulacaksınız. Linkleri orada var. Detaylı olarak oradan da kontrol edebilirsiniz. Ayrıca yine şunu da hatırlatayım parantez olarak. İşte bu ilanı işte atıyorum bir ay 2 ay sonra izliyorsanız lütfen ilk önce aramadan önce bir linki kontrol edin. Duruyor mu durmuyor mu diye. Çünkü biz bunu 20 Haziran'da işte yayınladık. İlan 18 Haziran'da yayınlanmış. Yani siz bunu Ağustos'ta, Eylül'de görürseniz şayet söylediğim gibi ilk önce bir linkinden lütfen kontrol edin. Ondan sonra telefonunu arayın. Diyelim bir diğer ilanımıza geçelim. Şimdi neredeyiz? Muğla'dayız. Yatağan Turgut Mahallesi ev arsa bulunan 402 metrekare köy evi satılıktır başlığıyla yayınlanmış. 850 bin TL fiyatı var. Muğla Yatağan Turgut Mahallesi'nde 19 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. Satılık müstakil ev diyor. 402 metrekare brüt, 100 metrekare net bir alanı var. 2+1 oda sayısı demiş. Emlak ofisinden takas hayır demiş. Açıklamada ne diyor? Evin oturduğu alan 177 metrekare olup yan tarafında 225 metrekare arsa ile birleşiktir. Yani iki arsa olarak şeymiş galiba anladığım kadarıyla. Evin iç oturumu 100 metrekare civarındaymış. Turgut merkezde olup her yarım saatte ulaşım mevcuttur. Bölge olarak semt pazarı, postane, sağlık ocağı, ATM mevcuttur. Elektrik hattı, su hattı vardır demiş. Detayları için iletişime geçebilirsiniz demiş. Yani bazıları için bunlar gerçekten önemli. Özellikle aracı olmayanlar için yani böyle pazardı, postane, işte sağlık ocağı, ATM vesaire, okul bazıları için gerçekten önemli. Bu da bunların olduğu bir köy de diyelim. Şöyle konumuna bakalım. Konumdan dediğim özellikle denize olan mesafesi. Ben bakmıştım zaten. Akyaka'ya 43 kilometre mesafede. İşte aracınız varsa 1 saat civarında, 1 saatten de az ama ben hani yuvarlak hesap artık 1 saat diyeyim. Ya da işte toplu taşımalarla şunlarla bunlarla da yine 1 saattir, 1 saat 10 dakikadır, 1 saat 20 dakikadır bir şekilde denize ulaşım imkanı var diyelim. Şöyle fotoğraflarına bakalım. Bu evi Nisan ya da Mayıs'ta incelemiştik diye hatırlıyorum. Fiyat sanki böyle daha mı yüksekti? Daha yüksekti galiba. O zamandan bu zamana kadar satılmamış. Yani Muğla'nın biliyorsunuz en ücra tarafları bile çok pahalı. Yani e, diğer yerlere kıyaslarsak yani bunun fiyatı iyi diyebilirim. Yani gerçi bunun da denize mesafesi uzak. 40-50 kilometre bir mesafesi var ama hani bu bütçelerde yer bakanlar için fena değil. Çünkü ev böyle çok harap durumda değil. Geniş büyük bir bahçesi var. Köyün olanakları iyi. Böyle hani böyle çok sakin, ıssız köylerden değil. Özellikle böyle dediğim gibi aracı olmayan kişiler için. Yani iç fotoğrafı söylediğim gibi yok galiba ama yani dıştan en azından pardon size çok masraf gerektirmiyor gibi duruyor. İç kısmı ile ilgili bir bilgi de vermemiş. Düşünürseniz emlakçısıyla detaylı olarak konuşabilirsiniz. Cep numarasını vereyim 0532 050 48 95. Tekrar ediyorum 0532 050 48 95 emlakçısının cep telefonu dedik ve hemen bir diğer ilanımıza geçtik. Bu ilanımız nereden? Bergama'dan. Bergama Göçbeyli satılık müstakil ev demiş. 900 bin TL fiyatı var. 19 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. 97 metrekare net bir alanı var. 30 metrekarelik de bir bahçesi varmış. Oda sayısı 1,5+1 demiş. Bina yaşı 4 demiş. Ya sıfır yeniden yapıldı komple ya da tadilat gördü öyle diyelim.
Tapu durumu müstakil tapulu. Kimden? Emlak ofisinden. Takas evet demiş. Göçbeyli gelişmiş bir semt olup sağlık ocağı, semt pazarı, jandarma, ATM, eczane, ilkokul, ortaokul ve liseye sahiptir. Yorumlarda da bazen görüyorum böyle hani işte okul olan vesaire olan bir yer bakabilir miyiz falan diye. Bakın bu bütün imkanlar bu köyde mevcutmuş diyelim. Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Bergama'ya 20 kilometre, Manisa ve Soma'ya 30 kilometre mesafede bir yermiş. Şimdi yine bilmeyenler için böyle bakalım. Denize uzaklığınız ne kadar? Denize Dikili tarafına gitmek isterseniz 50 kilometre, işte Ayvalık taraflarına gitmek isterseniz 62-65 kilometre diyelim. Böyle İzmir merkezine gideceğim ben derseniz de o da 90 kilometre civarında bir mesafe. Bu ilan şöyle, Bergama'da biliyorsunuz böyle bazen 200'e 300'e evler buluyorsunuz ama inanın bu ev e, hani 4 yaşında diyor da bilmiyorum hani komple yeni mi yapıldı ama yeni yapılmış gibi. Şimdi gezeceğiz fotoğraflarını. Bakın hem dış kısmı hem iç kısmı komple, hatta bahçe duvarları ve bahçe de dahil buna, öyle diyeyim. Böyle A'dan Z'ye tadilat görmüş. Gayet de hani işte pencerelerinden tutun çatı, işte dış sıva, boya, işte ön veranda kısmı, işte bahçe kısmı, işte çelik kapısı, şu su bu suyla e, gerçekten böyle hani hiç masraf etmeden böyle direkt hazır girip oturabileceğiniz durumda bir ev. Yani şunu düşünün, hani diyelim ki böyle bu ev şimdi 900 bin değil de 300 bin TL fiyatı var diye sayalım ama çatısı yok, işte duvarları yıkık, işte iç kısmı zaten komple gidik durumda, işte bahçesi, bu duvarı yok, bir şey yok. Yani inanın bu maliyet size 900 bin liradan fazlaya mal olur. Eğer ki bu işlerden anlamayan biriyseniz, hani komple ustaya yaptırayım diyorsanız 900 bin lirayı da çok rahat rahat geçecektir diyeyim. Hani ben yapayım kendim edeyim derseniz de gene malzeme parası, şu su bu su, gene bir 200-300 gider. Hani yani en az diyorum size. O yüzden hani evet işte Bergama'da çok karşımıza çıkıyor 300 bine, 500 bine, 700 bine evler ama böyle her şeyle dört dörtlük yapılmış, hiç tadilat istemeyen ev çok nadir çıkıyor. O da bunlardan biri. 900 bin TL fiyatı var. Emlakçısının numarasını ileteyim: 0532 679 95 35. Tekrar ediyorum: 0532 679 95 35. Emlakçısında telefon numarası dedik. Hemen bir diğer ilanımıza geçtik. Doğalgazlı satılık müstakil, yine Tire'ye geldik. 850 bin TL fiyatı var. Bu köyünde değil de Tire'nin merkezinde bir ev. İzmir Tire İstiklal Mahallesi'nde 19 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. Brüt 75 metrekare, net 60 metrekare, 1+1 demiş. Müstakil tapulu. Kimden? Emlak ofisinden. Takas hayır demiş. 60 metrekare, 1+1 müstakil ev. Lokasyon olarak bahçe kahve üstündedir demiş. Düz ayaktır. Yoldan evin içine girilmektedir. Araba evin önüne kadar yanaşabiliyor. Emekli tek veya emekli karı koca için idealdir. Merdiven derdi yoktur demiş. Isınma doğalgaz olduğu için rahattır. Merkeze yürüme mesafesindedir. Yakınında fırın, bakkal, işte kahve, cami vesaire mevcutmuş. Hiçbir araç veya vasıtaya ihtiyaç yoktur demiş. Zaten emlakçı gerekli açıklamaları bizim yerimize yapmış. Konum zaten bakmıştık biraz önce de, işte Kuşadası'na 50 kilometre mesafede, işte İzmir merkeze de 60 kilometre mesafede. Biraz önce de söylemiştik, Kuşadası'na daha yakın İzmir'den, birazcık daha yakın nispeten diyeyim. Araç varsa işte bir saatin altında Kuşadası'nda denizde, plajda olabilirsiniz. İzmir trenin böyle tam Kuşadası ile işte nedir, İzmir ortası, orta taraflarında kalan bir yer diyelim. Şöyle fotoğraflarını da inceleyelim. Küçük böyle bir avlu gibi bir şey de var. Yani ev, şöyle bakayım, hep böyle gördüğümüz evlerden, hep aynı şeyleri de tekrar etmek istemiyorum. Ama
işte belli kısımların tadilatı ihtiyacı var. Ama mesela burasını yapmış, örnek vereyim işte. Tamam, hepsi petek değil. Bu doğalgaz sobası gibi bir şey anladığım kadarıyla. Her odada petek yok galiba. Ama mesela bu odayı yapmış, işte parkesini yapmış, penceresini, piyano panelini taktırmış. Duvarlar nispeten daha iyi durumda diyeyim. E, Böyle çok aşırı derece yıkık dökük de değil. Ama böyle dört dörtlük her şeyi hazır da değil. Orta seviyede bir ev diyelim. Ama avantajı trenin merkezinde olması. Yani aracınız olmadan da burada bir şekilde yaşam sürdürebilirsiniz. Bazıları için biliyorsunuz doğalgaz önemli bir şey. Hani böyle sobayla şunla bununla uğraşmak zor geliyor veya yapamam diyor. Bu da bir ekstra bir avantaj olabilir. 850 bin TL fiyatı var dedik. Emlakçısının telefonunu ileteyim. 0535 011 86 91. Tekrar ediyorum, 0535 011 86 91 cep telefon numarası dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Satılık müstakil ev 489 bin TL, Manisa Kırkağaç Kararlı Mahallesi'nde 19 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. 257 metrekare brüt, 100 metrekare net bir alanı var. 2+1 oda sayısı demiş. Müstakil tapulu. Kimden? Emlak ofisinden. Açıklamada ne diyor? Kırkağaç ilçesinde tadilatsız diyor, sıfır diyor. Merkeze yürüme mesafesinde, bahçesi geniş. Alt sokağında doğalgazı olan, üniversiteye yürüme mesafesinde, İzmir İstanbul otobanının dibinde, gıda sanayi bölgesine yakın, yatırımlık yerimiz satılıktır. Ben bu Kırkağaç Soma ilanlarını neden alıyorum? Daha önceki videolarımı izleyenler mutlaka biliyordur. Ya burası böyle bir İzmir'in köyü gibi düşün. Hani böyle İzmir'e böyle çok uzak köyler var, ilçeleri var biliyorsunuz. E, Bazı durumlarda daha yakın diyeyim. Mesela şimdi Dikili'ye gitmek isteseniz 67 kilometre. İşte Ayvalık'a gitmek isterseniz 87 kilometre mesafede. Şöyle İzmir'e mesafesine de bir bakalım. İzmir'e gitmek isterseniz işte 90 kilometrede İzmir. Neredeyse işte hani böyle İzmir'in uzak ilçeleriyle eşdeğer bir mesafede. E, Yani tamam, yani İzmir adı İzmir değil ama hani İzmir'in o uzak ilçeleriyle aşağı yukarı hep aynı konumda. Hatta bazı daha avantajları da olan diyeyim, yani böyle Ayvalık gibi, Dikili gibi bölgelere de nispeten daha yakın diyeyim. Yani bu, eğer ki bütçeniz oralara yetmiyorsa, Kırkağaç Manisa taraflarını tavsiye ederim. O yüzden böyle sık sık alıyorum ilanları. Çünkü makul fiyatlı evler çıkıyor. Bakın ev e, yani temiz durumda. İlanda da yazmış zaten. Yani iç kısmı en azından böyle masraf gerektirmeyen bir durumda. İşte mutfak şeyleri yapılmış, dolapları, tavanları yapılmış, duvarları iyi. Güzel bahçesi var, avlusu var. Bu da sizin için bir avantaj. Yani Kırkağaç, Soma, buralar sakin yerler. Özellikle hani emekli bir çift için bence gerçekten ideal, yaşanabilecek yerlerden diyeyim. Tamam, hani iklim tam bir Ege şey iklimi değil. Bu kıyı Ege iklimi değil. Ama nispeten söylediğim gibi aracınız varsa bir saat civarında işte böyle Dikili civarlarında denize gitme imkanınız da var. Yaşamda söylediğim gibi sakin, böyle çok hani itin kopuğun olmadığı diyeyim. Daha böyle sessiz sakin bir yaşam isteyenler için ideal. Bütçe de 489 bin TL demiş. Rakam yani böyle hep ilanları geziyoruz biliyorsunuz. Bu fiyata böyle hani şeylik, neredeyse artık arsa konumuna gelmiş olacak olan evler satılıyor. Böyle çok fazla para da harcatmaz. Gerisi de size kalmış diyeyim. Emlakçısının cep telefon numarasını ileteyim: 0507 260 21 76. Tekrar ediyorum, 0507 260 21 76 cep telefon numarası dedik. Bir diğer ilanımıza geçtik. Şimdi o kapaktaki 1 milyon 250'lik bütçeyi biraz geçtim ama Kaş olduğu zaman eklemek istedim. Kaş'ın Yaylası Sütleyen merkezde dükkan artı 2 kat ev demiş.
1.400.000 TL fiyatı var. Antalya Kaş Sütleyen Mahallesi'nde 18 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. Satılık müstakil ev diyor. 110 metrekare brüt, 90 metrekare net bir alanı var. Oda sayısı 3+1. Tapu durumu müstakil tapulu, kimden? Sahibinden. Açıklamada ne demiş? Doğu, batı ve güney cephesi açık, güneş ışığı alımı net ve merkez çarşı manzaralı demiş. Bu Sütleyen Mahallesi, yani köyü diyeyim, Sütleyen köyünde merkezde olan bir yer. İlk önce şöyle bir konumuna bir bakalım. Sütleyen burada. Kaş'a mesafeniz ne kadarmış? Kaş burada 27 kilometre civarı Kaş. İşte Kalkan 25 kilometre mesafede. Yine böyle Demre tarafları, Antalya'nın Demre tarafları derseniz 40 kilometre. Böyle Finike taraflarını düşünürseniz 50 kilometre. Gördüğünüz gibi hani birçok popüler noktaya böyle çok aşırı derece uzak bir yer değil. İşte Kaş'a 27 kilometre, yarım saatte 40 dakikada bir şekilde Kaş'a gidebilirsiniz diyelim. Hadi maksimum bir saatte gidin diyeyim. Ne diyeyim yani. Hemen şöyle bir fotoğraflarına bir bakalım. 2 katlı ev ve dükkan demiş. Acaba bu buraya ait mi? Değil galiba. Tam bilemedim de. Neyse şöyle bir fotoğraflarına bir bakalım. Bakın yani dükkan dediği acaba şu kısım mı dükkan yoksa bu kısmı, ama bu olsaydı herhalde onu da söylerdi diye düşünüyorum. Yani bilemedim. Yani evin böyle dıştan bakıyorum şimdi de hani karar veremedim. Böyle çok işi var mı yok mu? İç kısımdan var. İç kısımdan zaten onu hiç gezmeye bile gerek yok. Mutlaka bir masrafı var. Ama böyle her tarafı da yıkık dökük de değil. Çatı da anladığım kadarıyla böyle çok akma falan da yok herhalde. Yani elden geçmesi gerekiyor kesinlikle ama hani böyle komple de yıkık dökük değil. Nereye bakıyor? Bakın tam köy meydanında, köy merkezinde bir yer. İşte diyorum bazıları gerçekten böyle hiç etrafımda birileri olmasın ister ama bazıları da böyle korkar şey yapar. Hani köy olsa da böyle etrafım dolu olsun ister. Bu böyle etrafımda birileri olsun diyenler için ideal olabilecek bir ev. Bu arada cep numarası da burada bakın. Düşünenler bu numaradan arayabilir. Evet, köyün tam meydanında denilebilecek yer. Ama işte şu benim aklımı çeldi. Acaba bu üste çıktığı yer oraya mı ait değil mi? Onu söylememiş. Onun üzerine çıkıp fotoğrafları çekmiş ama dükkan dediği hangi dükkan acaba yani? O evin altındaki dükkan mı yoksa bu yandaki ekstra betonarme olan dükkan mı? Bu da köyünüzün yerlilerinden görüntüler. Yani evet, şöyle bakıyorum. Yani çatı böyle çok şey durumda da değil ama yani Kaş'a bu kadar yakın mesafede bu fiyatlar da bence makul rakam. Çünkü en ücra köşesi bile yüksek paralar edebiliyor. Burası en azından söylediğim gibi böyle bazıları hiç istemez etrafında birileri olmasın. Bazıları da korkar. İşte hani yaşlı bir çift olur, şu olur, böyle çok dağ başında yapamayız der. Onlar için ideal olabilir diyelim. Gerisi artık size kalmış. 1.400.000 TL fiyatı var. Cep telefon numarası 0536 236 75 85. Tekrar ediyorum, 0536 236 75 85 telefon numarası dedik. Şimdi oradan nereye? Hop, Çanakkale'ye doğru gittik. Lapseki Taştepe köyünde baraj ve boğaz manzaralı müstakil ev diyor. 1 milyon TL fiyatı var. Lapseki Taştepe köyünde 18 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. 138 metrekare brüt, 90 metrekare net bir alan, açık alan belirtilmemiş. Oda sayısı 4+2. Emlak ofisinden kat mülkiyette demiş. Tapu durumu takas hayır demiş. İşte ada parsel bilgilerini vermiş. Ufak bir tadilat ile oturulabilir durumdadır. Kendine ait müstakil bahçesi mevcuttur. Köy merkezinde yer alan evin tüm odaları deniz ve baraj manzarasına hakimdir. Çanakkale-Bursa ana asfaltına 5 kilometre,
Lapseki merkeze 18 kilometre, 1915 Çanakkale Köprüsü'ne 20 kilometre mesafedeymiş. Bakın köprü manzarası mı var dediniz, boğaz manzarası mı var diyordu. Köprü, Boğaz Köprüsü manzarası ama tabii İstanbul Boğazı değil. Şöyle konumundan bir bakalım. Ya böyle plaja gitmek isterseniz bakın Çardak 10 kilometre mesafede. Burada yine abonelerimizden Reyhan Hanım demişti böyle Çardak'ta çok güzel plaj var diye. Ben bilmiyordum mesela ama 10 kilometre de plaja gidebiliyorsunuz. Şevketiye taraflarına da 5 kilo 6 kilometre mesafede. Denize gerçekten yakın bir mesafede. Şöyle hemen bir fotoğraflarına bakalım. Fotoğraflarından anlayabilecek miyiz? Çatı en azından ilk böyle baktığım şey çatı oluyor. O iyi durumda gibi gösteriyor. Ee, Böyle köyün işte şuradan baraj mı bu? Baraj anladığım kadarıyla. Her odadan ya barajı ya da denizi görüyormuşsunuz. Hatta ikisini birden mi görüyorsunuz? Arkası deniz mi bilemedim. Hem böyle köy manzarası, hem baraj manzarası, hem deniz manzarası. Tabii ki biraz denize uzak olsa da böyle iç fotoğraflarına bakıyorum ama evet geldik iç fotoğraflarına. Bir tane bir şey var. Yani söylediği gibi e, evet buldum yine iç bir fotoğraf. Böyle çok yıkık dökük değil gerçekten. Yani biraz tadilatla e, çok fazla para harcamadan oturulabilir hale gelebilir durumda. Yani 1 milyon TL Çanakkale işte biliyorsunuz Kaz Dağları tarafları işte ne bileyim bu kesimler artık çok pahalı. Bu evde böyle hem böyle iki katlı olması hem güzel bir bahçesi de var. Geniş de bir ev. 4 oda sonuçta. Yani makul olabilecek ilanlardan. Evde böyle çok aşırı derece tadilat durumu da yok. Benim hoşuma gitti diyebilirim. Denize, plaja da yakın. 10 kilometrede plaja inebiliyorsunuz. Çok fazla uzatmayalım. Cep telefon numarasını ileteyim. 0542 582 5716. Tekrar ediyorum. 0542 582 5716 cep telefon numarası da ve bir diğer ilanımıza geçtik. Hakim Emlak'tan satılık eşyalı köy evi diyor. 1 milyon 250 bin TL fiyatı var. Aydın Germencik Üzümlü Mahallesi'nde 18 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. Satılık müstakil ev diyor. 193 metrekare brüt, 80 metrekare net bir alanı var. 2 artı 1 demiş. Tapu durumu arsa tapulu demiş yine. Germencik'in en değerli mahallelerinden biri olan Üzümlü köy içinde merkezi konumda yeni müstakil bahçeli eşyalı çelik profil ev. Germencik'e 10 dakika, Aydın merkeze 25 dakika, Kuşadası'na 25 dakika mesafededir. Bu bölgede özellikle hani Kuşadası düşünenler için düşünenlerin böyle araştırdığı yerlerden diyelim. Bakın işte söylediği gibi Kuşadası'na 27 kilometre mesafe. Gerçekten de 20-25 dakikada bir şekilde gidebileceğiniz bir mesafe. Yani yarım saat olmadan plajdasınız. Şöyle fotoğraflarına bir bakalım. Yani ev çelik prefabrik çelik prefabrik bir yapı. Böyle fotoğrafları hep dışarıdan çekmiş. Yani bahçe güzel bir bahçe diyeyim. Yani en azından e, nispeten bakımlı diyelim. Öyle dört dörtlük demiyorum da işte orta seviyede bakımlı diyelim işte. Evin iç kısmı da güzel. İşte parkeleri var. İşte mutfakları, e, mutfak dolapları diyeyim daha doğrusu yeni. İşte banyosu güzel durumda. Yani ev böyle çok değil, yani hiç tadilat istemeyen bir durumda. Bahçesi örülmüş duvarlarla. İşte
işte hem duvar hem üzerine ahşap, işte ne bileyim asma için şey yapılmış, böyle çardak gibi bir şey yapılmış. Yani dışarıda bakın yine böyle bir fırın gibi bir alan yapılmış. İçinde bahçede şey ağaçları da var. Böyle güzel yeşilliğiyle şeyle oturabileceğiniz bir ev. Yani masraf gerçekten istemeyen yerlerden birisi bu da. Hiç böyle tadilatsız ben uğraşamam o kadar tadilatla vesaireyle derseniz 1 milyon 250 bin TL fiyatı var. Emlakçısının cep telefonunu ileteyim: 0538 315 92 94. Emlakçının cep telefon numarası, düşünenler irtibata geçebilir diyelim. Şimdi neredeyiz? Fethiye Gökben Köyü'nde müstakil kâgir bina demiş. 1 milyon TL fiyatı var. 18 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. Satılık müstakil ev diyor. 92 metrekare bir taban alanı var. Açık alanda 15 metrekare demiş. Oda sayısı 2+1. Tapu durumu müstakil tapulu. Açıklama: Gökben Köyü'nde Fethiye merkeze 12-13 kilometre mesafede, 92 metrekare, 2 katlı, tapuya kayıtlı, yıkık kâgir bina demiş. Şöyle ilk başta konumuna bir bakalım. Gerçekten Fethiye'ye dediği kadar mı? Ölüdeniz'e 10 kilometre, Fethiye'ye de işte dediği gibi gerçekten 12 kilometre civarında bir mesafesi var. Bu da çok hani yakın bir mesafe, bu tarz yerlerde öyle diyelim. Yani evet, yıkık kâgir bina diyor ama şunu söylemiş: tapuya işli diyor. Bu bir avantaj, her zaman söylüyorum. Şimdi diyeceksiniz ki ya bu işte hani sadece yıkık dökük işte bazı duvarları kalmış, onun bile hepsi tam değil diyeceksiniz ama hani tapuya böyle işli olması gerçekten bir avantaj. Sizi hani böyle birçok prosedürden, birçok masraftan kurtarabiliyor. Yani buna böyle bir usta bulduğunuz takdirde, denk getirebildiğiniz takdirde, güzel bir usta, inanın böyle bir tadilat izniyle, eğer ki böyle tabii ki tescilli şunda bunu değilse, bunları da arayıp konuşmak gerekiyor. Böyle sizi çok kısa sürede hem böyle prosedür işlerinden arınmış olacaksınız, hem de en azından gerçekten bir masraftan da kurtarmış oluyorsunuz. Çünkü sıfırdan örmek farklı bir şey. İşte en azından böyle bir yapıyı, tabii ki şimdi bu ustaya da onu danışmak gerekiyor. Bu duvarlar tamam mı, işte taşıyacak mı taşımayacak mı, onları da elbette konuşmanız gerekiyor. Yani buradan alın devam edin demiyorum. Ama bu durumdaysa şayet bence gerçekten bu bile sizin için bir avantaj. Çünkü buralarda hani bu fiyatlara arsa bile bulması zor. Tabii ki vardır daha düşük vesaire ama böyle hani söylediğim gibi tapuya kayıtlı olan, bana göre en azından böyle prosedür işlerinden yılmış biri olarak çok büyük avantaj. O yüzden böyle yer bulduğum zaman alıyorum diyeyim. 1 milyon TL fiyatı var. Fotoğraflarına baktık. Tadilat gerektiriyor zaten. Onu söylememize gerek yok. Hem de bayağı bir tadilat işi var. Cep numarası 0507 404 1869. Tekrar ediyorum: 0507 404 1869. Fethiye'deki bu yeri düşünürseniz diyelim ve bir diğer ilanımıza geçelim. Gene geldik Kaz Dağları'na. Kelepir müstakil ev demiş. 899 bin TL fiyatı var. Çanakkale Bayramiçi Bekirler Köyü'nde 17 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. 255 metrekare brüt demiş. 120 metrekare net, açık alan 135 metrekare, oda sayısı 3+1. Tapu durumu kat mülkiyetli. Kimden? Sahibinden. Ne demiş? Oksijen deposu Kaz Dağları'nın hemen eteğinde. Çanakkale Bayramiçi Yeşil Beldesi Bekirler Köyü'nde ana asfalta, ulaşım arklarına yakın. Köyün ana caddesine cepheli, yemyeşil, dağ manzaralı, ılık meltem esintilerine açık vesaire vesaire. Onu geçelim. 255 metrekare konut tapulu. Arazi içinde, bahçesinde sevimli müstakil taş ev, elektriği, suyu mevcut. İşte bunu söylüyorum hep, işte elektriği, suyu varsa sizi bir dünya işten kurtaracak. Köy heyetinde açtırılabiliyormuş. 3 oda, salon, şömine, mutfak mevcutmuş. Evin tamiratı ihtiyacı olduğu, uzun süredir elden geçirmediğimiz için fiyatı benzerlerine göre uygun tutulmuştur demiş. Arsa fiyatına verilmektedir demiş. Yani eğer ki gerçekten hani bakıyoruz zaten aşağı yukarı bu fiyatlarda evler var. Şöyle bir denize uzaklığınıza bakıyorum ilk önce hemen.
Akçay tarafına 41 kilometre mesafede. En yakın nokta anladığım kadarıyla bu mesafe. Assos'a gitmek isterseniz 58 kilometre mesafede. Diğer hani böyle şey kısmına girerseniz bu Marmara tarafına doğru gitmek isterseniz Boğaz tarafına doğru da 32 kilometre mesafede. Yani konum bu. Kaz Dağları eteğinde demiş. Zaten biliyorsunuz çoğunuz. Şöyle fotoğraflarına bir bakalım. Yani böyle köy çok kalabalık olan bir köy değil. Bu da işte nasıl biraz önce baktık hani merkezi böyle kalabalık olan bir köydü. Bu da böyle sessiz sakin e, köy evi isteyenler için ev isteyenler için diyelim. Ama tadilat masrafı var. Zaten emlakçısı da bunu yazmış. Ama hiçbir şey olmasından iyidir diyelim. E, Yani kurtarılabilir pozisyondaysa şayet öyle diyeyim. Çünkü inşaat malzemeleri gerçekten çok pahalı artık. Yeterince fotoğraflarına da baktık. Cep telefon numarasını ileteyim sahibinin 0551 100 07 51. Tekrar ediyorum 0551 100 07 51 cep telefon numarası dedik ve bir diğer ilanımıza geçiş yaptık. Zirve Yapı Emlak Antalya Kumluca'da satılık. Olimpos'a yakın bir yer düşünürseniz 950 bin TL fiyatı var. Antalya Kumluca Karacaören Mahallesi'nde 19 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış 150 metrekare bir alanı var. Oda sayısı 2 artı 0 demiş. Müstakil tapulu detaylar için arayınız demiş. Şöyle bir konumuna bir bakalım. Bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. Kumluca Olimpos'a yakın mesafede bir yer. Bu anladığım kadarıyla böyle biraz daha iç tarafa doğru kalmış ama bakın Olimpos'a 32 kilometre mesafesi var. İşte denize girmek isterseniz böyle daha yakın noktalar da var anladığım kadarıyla. Yine 30 kilometrelik mesafeleri olan yerler de var. Çamyuva tarafı diyeyim. 32 kilometrede o. Kemer. İşte Kemer, Çamyuva. 30-35 kilometrede öyle diyelim. Yani Olimpos taraflarında tamam tam böyle hani işte ne bileyim Yazır, Ulupınar işte Adrasan taraflarında değil ama biraz daha yukarısında. Ona göre bir fiyat oluyor tabii ki. Antalya taraflarında, Olimpos taraflarında düşünenler için alternatif bir ilan olsun diyelim. 950 bin TL fiyatı var dedik. Yani böyle iç kısmı e, kurtarılabilir pozisyonda da çatıyı göremedim. Sadece bu fotoğrafları var. Yani hep baktığımız evlerden bunun da bir tadilat işleri var. Ama çatı sağlamsa en azından duvarlar, iç kısım nispeten birazcık böyle çalışmayla kullanılabilir hale getirilebilir durumda diyelim. Çok uzatmayalım. 0541 643 81 70 cep telefon numarası. Tekrar ediyorum. 0541 643 81 70 cep telefon numarası dedik. Bir diğer ilanımıza geçtik. Şimdi böyle bütçeyi böyle 1-250'ye kadar yazmıştım ama bu 150 bin kadar aştı. Ama bunu da almak istedim. Alparslan Mahallesi'nde satılık 102 metrekare avlulu kârgır ev demiş. 1 milyon 400 bin TL fiyatı var. Muğla Ula Alparslan Mahallesi'nde 17 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış satılık müstakil ev diyor. 102 metrekare bir alanı var. 2 artı 1 oda sayısı müstakil tapulu. Kimden? Emlak ofisinden bir yer. Niye almak istedim? Akyaka'ya çok yakın gerçekten. Akyaka sahile 15 dakika, Marmaris sahile 40 dakika mesafede demiş. Market, sağlık ocağı, jandarma, polis karakoluna yakınmış. 3 kat serbest nizam inşaat yapılabiliyormuş. Basit tadilat iznine sahiptir demiş. 18 uygulaması bölgesinde işte alıcımıza, satıcımıza hayırlı olsun vesaire. Pardon. Şöyle yine biz bir kontrol edelim. Böyle Akyaka'ya gerçekten de hani 15 dakikada gidebileceğiniz bir alan.
Çok kısa mesafede denize ulaşabiliyorsunuz. Şöyle bir fotoğraflarına bir bakalım. Köyde de birçok hani imkanlar varmış zaten. Onu da yazmış emlakçısı. Çünkü bazıları için bunlar önemli. Aracı olmayabilir. Yani hep dış kısımda sokakla ilgili şeyler var. Heh, evet evin bu yüzden mi göstermek istemiyormuş. Evet yani iç kısmında oldukça yine iş var. Acaba çatı çökmüş mü? Bu avlunun çatısı mı? Onu da yine anlayamadım tam olarak ama. İşte bu iç kısmının mesela buranın çatısı var gibi gözüküyor. Tavanları var gibi gözüküyor. İşte bir kısmı çökmüş. Bunu tam detaylı olarak veremedim. İşte bahçede zaten görüyorsunuz dokunulmamış yıllardır. Kimse ellememiş. Anladığım kadarıyla benim şu ön kısımda bir yer gitmiş. Böyle diğer arka taraf daha iyi durumda gibi gözüküyor. Şu mu bizim ev? Onu da tam şey yapamadım. Hani böyle sokağa çekmekten, şeyi çekmekten emlakçı neresin onu göstersene bize. Ama yine yani böyle denize bu kadar kısa mesafede e, elbette bu şekilde olacak fiyat ve bunu da zaten yazmış. Hani bir yatırım amaçlı düşünebilirsiniz. 3 kat serbest nizam inşaat yapılabiliyormuş. Basit tadilat izni de varmış. İsterseniz işte o evin çöken taraflarını yapıp hani o kadar ben şimdi inşaat işine giremem, o kadar bütçem param yok diyorsanız basit tadilat izniyle en azından oturulabilir hale getirebilirsiniz diyelim. Cep telefon numarası 0553 127 34 56. Tekrar ediyorum 0553 127 34 56 cep telefon numarası dedik ve bir diğer ilanımıza geçtik. Bu ilanımız nereden? Sahibinden müstakil ev, köyün ortasında sıfır diyor. Balıkesir Gönen Alaşar Mahallesi'nden 850 bin TL fiyatı var. 16 Haziran 2024 tarihinde yayınlanmış. 157 metrekare brüt, 50 metrekare net diyor. Açık alanda 157 metrekare demiş. Acaba bu toplam tapu alanı mı? Tam şey yapamadım. Oda sayısı 1+1 demiş. Arsa tapuluğu kimden? Sahibinden. Gönen'e 14 kilometre olan köyümüzde köyün tam ortasında 2 oda ve banyosu bulunan elektrik su aboneliği alınmış. Sıfır konteyner prefabrik ev. Çok güzel verandası, manzarası var demiş. Etrafı çitlerle çevrili. Binek araç takası olabilir demiş. Gönen biliyorsunuz yani İstanbulluların böyle bayağı köylerden ev aldığı bir yer. Önceden fiyatlar daha da ucuzdu. Şimdi nispeten biraz daha çıktı. Şöyle bir denize olan mesafesine bir bakalım ilk önce. Yani böyle bir deniz kent mi diyelim. Evet şuralar desek aşağı yukarı 40 kilometre mesafede. Erdek tarafına geçmek isterseniz işte 37 kilometre civarında Erdek tarafına olan mesafesi. Söylediğim gibi İstanbul'dan özellikle çok böyle köy evi alanlar oldu bu taraflardan. Şöyle bir fotoğraflarını da bir açalım. Yine herhalde son dakika bir şeylik mi yapacak internet dedim bize ama böyle küçük bir ekilebilir bir bahçe alanı yapmış anladığım kadarıyla. Güzel bir veranda yapılmış yine. İşte konteyner bir ev. Konteyner gelip koyulmuş. Direkt böyle hazır. Onlar da zaten biliyorsunuz böyle her şeyle hazır halde olduğu çoğu. Yani böyle çok yine aşırı böyle bütçesi olmayanlar için en azından hani benim böyle tadilat için harcayacak param yok. Ne bileyim hem böyle İstanbul'a yakın bir yer olsun diyenler için alternatif olabilecek ilanlardan. Ama açıkçası böyle hem metrekaresi çok fazla büyük değil. Hem de böyle bir ne bileyim bir taş yapı vesaire şu bu falan olsa anlarım da bu fiyatı hani konteynerde. Ama bu da işte sıfır. İşte herkesin ona göre bir kafasında bütçesi var. Diyecek ki şimdi sıfır bu konteyneri alsam 500'ü anca alırsın diyecek vesaire diyecek. Düşünenler için alternatif olsun dedim. 850 bin TL fiyat dedik. Cep telefon numarasını ileteyim. 0533 092 52 50. Tekrar ediyorum.
0533 092 52 50 cep telefonu numarası dedik. Artık bugünlük yeter sanırım. Oldukça çok ilan gezdik yine. Alternatif olsun diye ben böyle videolar uzuyor. Hemen unutmadan hatırlatmamızı yapalım. Abone olmadıysanız lütfen abone olun. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ve görüşlerinizi yorumlarda bize iletirseniz seviniriz diyelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.